Herkese merhaba. Bugün 30 Mayıs 2021 Pazar. Güneşli bir gün, çok güzel bir gün. Sıcaklık seviyesine de bakalım hemen. Şurada yaklaşık 28 derece. 27-28 derece arası bir şey. Bal akımı var. İyi bir şekilde. Arılarımız çalışıyor gördüğünüz gibi. Giriş deliğinin önünde de bir tane ana arı ızgarası var. Denemek amaçlı koydum bunu. Hani iyi çalışıyor mu, verimli mi diye kontrol etmek her zaman iyidir. İşin düzgün ilerlemesi adına, yoksa bal konusunda iyi bir hezimete uğramış oluruz takip etmezsek eğer. Gördüğünüz gibi dediğim ana arı ızgaramız giriş deliğinin önünde. Bunu bir süredir koymuştum, yaklaşık 10 dakikadır. Arılar giriş çıkışı öğrenene kadar bekledim. Şu an için artık farkındalar nasıl gireceklerinin. Yani olayı çözmüş oldular. Öyle de video çekmek istedim. Biliyorsunuz arılar dışarıdan bal yüklü, nektar yüklü gelir. İçeride tabii kovanın içinde de katı ana arı ızgarasıyla ayırdık tabii. Bu bir süre önce, yaklaşık bir ay önce. Dışarıdan da durumu analiz etmek adına böyle bir yöntem denedik, uyguladık. Sonucu görmek amaçlı video çekiyorum yine sizinle paylaşmak için. Dışarıdan arılarımız nektar yüklü gelecek. Bal akımı başladı. Yavaş yavaş artacak tabi bu bal akımı. Şu an başlangıç noktasında diyebilirim. Arılar nektar yüklü olduğunda ana arı ızgarasından geçebiliyor mu diye bir kontrol etmek amaçlı yaptık. Hemen size de göstereceğim. Şöyle. Şurada gördüğünüz gibi dikkatli bakarsanız giriş çıkışlar mevcut. Her yerinden girip çıkabiliyorlar. Tabi bunu arıların öğrenmesi için bir sürenin geçmesi lazım. Tabi bu yüzden ben başlangıçta bir 10 dakika kadar bekledim. Videoyu çekmedim. Bir süredir bekliyor bu ana ızgarası kovanın önünde. Aslında böyle bir takip bizim için daha doğru olur, daha kesin veri sağlar. Bu yüzden herkesin denemesini, bu şekilde denemesini tavsiye ediyorum. Arı hemen öğrenmez. İlk başta asıl giriş deliğini arar. Olmadı başka yönlere yönelir. Yapamayınca da tabii zorunda kalıp olması gerektiği gibi yolunu bulur. Bunu denerseniz asıl bal akımından önce sizin için faydalı olur. Eğer girip çıkamıyorlarsa bal toplamak yerine hava toplamış olursunuz arkadaşlar. Çok önemli. Bir yılı bunu denemeyerek heba etmek biraz saçma olur. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Yoksa dediğim gibi hezimete uğrarsınız. Bal yerine hava toplarsınız. Biraz yakınlaşayım ben de. Siz de daha iyi görün. Arılar öğrendi. Yeni gelen arılar da öğrenecek. Giriş çıkış yerini. Dışarıdan gelen arılar geldikçe tepki gösteriyor tabii. Ne oldu, nasıl oldu, benim kovanım bu mu, yanlış mı geldim gibi dürtüler oluşuyor tabii. Ama birkaç zaman sonra, hani 1-2 dakika sonra tabii olayı çözüyorlar. Arılar zeki hayvanlardır.
Bu süreci iyi takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Öyle bir iki arı girdi diye işin doğru olduğunu, kesin olduğunu düşünmeyin sakın. Bir süre takip etmeniz gerekir. Eğer çoğunluk girebiliyorsa sorun yok demektir. Ben bu ana arı ızgarasını nereden aldığımı söylemeye gerek yok aslında. Daha önce de alıp kullanmıştım. Sıkıntı hiç görmedim. En önemlisi temiz bir iş çıkarmış bu firma. Çapak sıfır seviyesinde. Giriş deliklerinde yapılan şu aralıklarda olan plastik çıkıntılar, onlar tamamen çapaksız sayılır aslında. Çok minimum düzeyde arının girip çıkmasını engelleyecek bir dezavantaj yok sayılır. Temiz bir iş dediğim gibi. Oval olması da ayrı bir avantaj sağlamış. Kenarlı olması arıyı daha çok yorar. Belki girmesini de engeller. Oval yapmışlar. Kenarlı değil. O yüzden de iyi bir şey oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi arılar her yerden girebiliyor. İlla ki aralarında bal yüklü, nektar yüklü arı olacaktır. Tabi dışarıda oldukları için çoğu nektar yüklüdür. Bal akımı başlamak üzere başladı sayılır. O yüzden doğru veriyi aldığımıza inanıyorum ben, giriş çıkışlar olduğu için. Bu ana arı ızgarasının verimli olduğunu düşünüyorum. Sorusu olan da tabii nereden aldığımı öğrenmek isteyen olursa yine arkadaşlarla paylaşırız. Yorum kısmında yazarsanız. Herkese iyi günler.